Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabaran, çok lezzetli, pratik, lezzetli bir kek tarifimiz varmış. İşin sırrı sıcak suda. Hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle kek kalıbımızı yarım tatlı kaşığı tereyağıyla güzelce yağımızı sürelim. Sonra onu buzdolabına kaldıralım. Sonra 4 tane yumurta akımız vardı. Sarısını ayırt ettik. Akını derin bir kasenin içerisine aldıktan sonra krema halini alana kadar bir su bardağı şekeri 3 seferde azar azar yedirerek koyu kıvamlı bir krema haline getirelim. Son şekerimizi de koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bir su bardağı şekeri 3 seferde azar azar koyduktan sonra devamlı çırparak aradığımız kıvamı bulduk. Yani havada kalacak kremamız. Asla akmayacak. Aynen bu şekilde. Hemen ayrı bir kasenin içerisine 4 tane yumurta sarımızı aldık. Yarım su bardağı şekerimizi ilave ettikten sonra onu güzelce şöyle bir çırpalım. Tabi şekerimiz erimiyor. Bu esnada sıcak suyumuz devreye giriyor. Bir çay bardağı sıcak suyumuz var. Hemen üzerine ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Sıcak su şekerimizi eritecek ve kekimizin kabarmasını sağlayacak ve daha da lezzetli, yumuşacık olmasını sağlayacak. Şekerimiz tamamen eridikten sonra hemen diğer malzememizi koyuyoruz. Bir su bardağı sıvı yağımız vardı. Onu ilave ettim. Güzelce karıştırdım. Yaş malzemelerimiz bittikten sonra kuru malzemelerimiz var. Hemen onları ekliyorum. Süzgecimizin içerisine bir su bardağı mısır nişastası veya buğday nişastası koyabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da artı un. 1 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı mısır veya buğday nişastası kullanabilirsiniz. Ben buğday nişastasını tercih ettim. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu da koyduktan sonra hemen ne yapıyoruz? Kasemizin içerisine eleyelim. Ki hem kekimiz daha güzel kabarsın hem de unumuzun içinde bazı pütürlükler varsa da onları koymamış oluyoruz. Sonra spatula ile aşağıdan yukarıya doğru güzelce karıştıralım. Unumuzu yedirelim. Sonra çırptığımız kremamız vardı. Onu azar azar ilave edeceğim. Unumuz vardı 2 yemek kaşığı, bir su bardağı un, 2 yemek kaşığı unumuz vardı. Unumuz az kaldığı için ben sonradan 2 yemek kaşığı tepeleme un ilave ettim. Sonra hazırladığımız kremamızı yine azar azar spatula ile kek hamurumuza yedirelim. Onu da nasıl yapıyoruz? Kremamızı söndürmeden aşağıdan yukarıya doğru, buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş tek renk alana kadar karıştıralım. Ve ta ki kremamız bitene kadar, ben 3 seferde yaptım bu şekilde. Tabi bu arada da torunum hemen tadına bakıyor. Gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya, alttan yukarıya hafif hafif döndürerek kremamızı hamurumuza yediriyoruz. Tabii ben bunun içerisine damla çikolata koydum, ceviz koydum ve bir tane limon kabuğu rendeledim ki daha lezzetli olsun diye. Siz istediğiniz meyveyi ekleyebilirsiniz kuru meyvelerden. Kayısı olur, kuş üzümü olur, yaban mersini olur. Aklınıza ne geliyorsa ekleyebilirsiniz. Ben bu sefer ceviz ve bir tane limonun kabuğunu rendeliyorum içerisine ve damla çikolata, bir çay bardağı kadar da damla çikolatam vardı. Onu ilave ediyorum. Sonra çok fazla karıştırmadan tabii damla çikolatalarımı da hafif un serpiyorum ki dibine inmesin diye. Bu şekilde gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı ununu alıyorum ve damla çikolatalarımı içerisine koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum ve kekime katıyorum.
Hemen dolaptan ne yapıyoruz? Kalıbımız vardı. Yağımızı sürdükten sonra buzdolabına attık. Hemen onu alıyorum ve kek hamurumu içerisine boşaltıyorum. Pişirmede de önemli nokta 150 derecede yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Tam piştiğine emin olduğunuz zaman ne yapıyoruz? Derecesini biraz daha yükseltebiliriz. Ama ilk etapta içini çeke çeke e, ortanın bir altında pişiriyoruz 150 derecede. Sonra yavaş yavaş içini çektikten sonra derecesini yükseltiyoruz. Tabi artan kek hamurumuzdan da kalıbım küçük olduğu için böyle bir küçük kalıbım vardı. Onların içerisine koydum. Tabi sizin kek kalıbınız daha büyükse de hiç koymayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kekimiz pişti, yumuşacık oldu ve çok da güzel kabardı. Hemen şöyle kesip sizlere de göstermek istiyorum değerli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer benim videolarımdan bildirim almak için bildirim zilini açınız. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olunuz ve yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Benim de sizin desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.